Kahramanmaraş merkezli yaşadığımız iki büyük deprem 10 ilimizde ciddi bir yıkıma neden oldu. Yaşanan deprem afeti sadece onları değil bizleri de derinden üzdü. Ülkenin dört bir yanından yardım seferberliği başlatıldı. Yalnız bu yardımların yanında depremzedelerin psikolojik yardıma da ihtiyacı var. İlk anda yaşanan şokun ardından gelebilecek travmalara da dikkat etmek gerekiyor. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan, depremi yaşayanlar için psikolojik ilk yardıma ve deprem sonrası travmalara ilişkin şu önemli uyarılarda bulundu. Böyle bir deprem durumunda depremzedelerin kendilerinin anlaşıldığını hissetmeleri gerekiyor. Bizim toplum olarak o bölgedeki insanların çektiği acıyı, sıkıntıyı çok iyi anladığımızı hissettirmemiz gerekiyor. Bunu toplum olarak hissettiriyoruz zaten. Empatisi yüksek bir toplumuz. Ağlayan birisiyle neredeyse oturup ağlayacak derecede empati sahibi bir toplumuz. Bu aslında bizim kültürümüzden gelen bir güzelliktir. Biz depremzedeleri empati yaparak anladığımızı gösterirken bir de onların yaşadığı acı vardır. Bu da depremin travma etkisidir. Nasıl ki 17 Ağustos Marmara depremini unutmadık, bu deprem de unutulmayacak. Burada en çok yapılan hata anlamlandırma hatasıdır. Şu anda bu depremi anlamlandırma zamanı değildir. Bu durum şuna benziyor. Bir yangın çıktığı zaman yangın neden çıktı? Neden öyle oldu? Neden böyle yaptın? Neden bir tedbir almadın denilmez. Önce yangın söndürülür, soğutulur ve ondan sonra nedenler konuşulur. Depremde de diğer krizlerde olduğu gibi anlamlandırma yapılmamalı, ilk önce yapılması gereken çalışmalara yoğunlaşılmalıdır. Burada toplum olarak herkes o anda ne yapması gerektiğine yoğunlaşmalıdır. Böylesi durumlarda bölgedeki insanların en öncelikli ihtiyacı güven ihtiyacıdır. Kendilerinin yalnız olmadıklarını hissetmeye ihtiyaçları vardır. Güvende olduklarını hissetmeye ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaç onların panik hissini giderir. İkincisi bilgilendirme ihtiyaçları vardır. Belirsizlik ve sessizlik daha çok kaygıyı ve korkuyu artırır. Kriz anında kişilerin yaşadığı aşamalar olduğuna dikkat çeken Profesör Doktor Nevzat Tarhan şunları kaydetti. İlk aşamada şok dönemi vardır. O şok döneminde bazen boş boş bakarak dolaşan kimseleri görüyoruz. Göçüğün altında yakınları kalmış kişilerin umursamaz bir şekilde dolaştığı görülebilir. Bu aslında şokun şiddetindendir. Beyin kendini bloke ediyor ve kişiyi duyarsızlaştırıyor. Kişi eğer bunu yapamazsa o kişi aklını kaybedecektir. Beyin aşırı kortizol salgılıyor. O kortizol ile beyindeki yollar bloke oluyor. Bu şuna benziyor. İnsanın kolu kırıldığı zaman ağrı öyle şiddetli olur ki kolunu oynatamazsın. Zaten oynatmamak gerekir. Çünkü tehlikelidir ve vücut refleks olarak hareketini durdurur. Aynı şekilde beyin kendini bloke ediyor. Bazı kişilerde bu şok dönemi vardır. Kognitif durgunluk ve bloke olma hali yaşanır. Şok döneminde insanların sıra dışı davranışlarda bulunabileceğini belirten Profesör Doktor Nevzat Tarhan şu uyarılarda bulundu. Deprem bölgesine yardıma gidenlerin bu konuyu göz önünde bulundurması gerekir. Psikolojik ilk yardımın kuralıdır bu. Doğal afet gibi bir kriz anında müdahale için giden birinin psikolojik ilk yardımda ilk bileceği şey o şok döneminde insandaki kognitif donukluk ve bloke olma halidir. Kişilerin panik davranışlarını kabullenmesi gerekiyor. Kişinin hatalı hareketi nasihatla düzeltilmeyecektir. Böyle durumlarda kişinin elinden tutacaklar, biz senin yanındayız, biz yardım etmek istiyoruz diyecekler. Belki sessiz bir şekilde yanında durarak beklemek bile işe yarayabilir. Bunun yanında şok döneminden sonra bazı kişilerde protesto dönemi yaşanabilir. Kişiler bu dönemde bu neden oldu, niye bana oldu, ben buna layık değilim şeklinde tepkiler verebilir. Bu dönemin peşinden pasifleşme dönemi takip eder. Bazı kişilerde pasifleşme, depresif bir ruh haline girme şeklinde de görülebilir. Kişi sanki çocukluk dönemine gerilemiş gibi olur. Daha sonra toparlama dönemi ortaya çıkıyor.
Bunların hepsi genelde 6 ila 8 haftalık bir süre içerisinde oluyor. Post-travmatik stres bozukluğunda uyuyamama görülüyor. Bütün bu süreçlerin 6 ila 8 haftadan uzun devam etmesi halinde artık post-travmatik stres bozukluğundan bahsedilebileceğini kaydeden Profesör Doktor Nevzat Tarhan şunları söyledi. Post-travmatik stres bozukluğu olan kişiler gece uyuyamıyorlar. Çünkü devamlı bunu düşünmekten ya da rüyalarında bu olayı görmekten uyuyamıyorlar. Flashback dediğimiz yeniden yaşantılama oluyor. Kişi sanki deprem şok anını, sallantı anını tekrar tekrar olacak gibi yaşıyor. Kişi sürekli tetikte olduğu için sık sık irkilmeler yaşanabilir. Ani seslerde irkilmeler olur ve devamlı bu konuyu konuşur. 60 dakikanın 50 dakikasında bu konuyu konuşur. Bu durumun 6 ila 8 haftadan uzun devam etmesi halinde yardım gerekir. Durumun 6 ila 8 hafta devam etmesi doğaldır. Bu dönemde ilaç vermemek lazımdır. İlaç çok aşırı bir durum olmadıkça verilmemelidir. Bu acıdır, kişinin bu acıyı yaşayıp aşması, başarması lazımdır. Deprem gibi afet ve kriz durumlarında kişilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve belirsizlik duygularının giderilmesi çok önemlidir. Burada belirsizlik olması gelecekle ilgili aşırı kaygıyı ve korkuyu ortaya çıkarır. Burada verilen tepkiler kişiye özel değişebiliyor. Bazıları içine kapanır, bazıları devamlı konuşur, aynı şeyi tekrar tekrar anlatmaya çalışır. Bazı kişiler yaşamak boş ve anlamsız diye düşünmeye başlar. Çocuklara, yaşlılara ve engellilere dikkatli yaklaşım gerekiyor. Özellikle dezavantajlı kişilere yaklaşımın da önemli olduğunu kaydeden Profesör Doktor Nevzat Tarhan şöyle devam etti. Çocukların tepkisi farklı, yaşlıların tepkisi farklı, engellilerin tepkisi farklı oluyor. Böyle durumlarda burada dezavantajlı kişiler, çocuklar, yaşlılar, hastalar, engelliler ve hastanede olanlardır. Karşı tarafı bakışlarımızla, davranışlarımızla ezmemiz gerekiyor. Devamlı üzerine düşmek, titremek, ona böyle özel muamele yapmak bir nevi minnet duygusu ve mahcubiyet duygusu oluşturuyor. Karşı taraf kendini kötü hissedebilir. Burada dengeli bir tutum takınmak gerekiyor. Yardım edilen kişinin incitilmemesi, yardım edilen kişiye kendini kötü hissettirilmemesine dikkat edilmelidir. Özellikle depremzedelerle kendileri istemedikçe deprem konusunun açılmaması gerekir.